Teknolog YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Gemik Gentere'de satılan Mertkuz Kapan MK1 adlı hazır sistemin teknik incelemesini yapacağız. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Dostlar, fiyatı 13.200 liralık bir fiyat görülmektedir. Ancak içindeki donanım parçaları benim çok hoşuma gitti ve tabii ki bu fiyat olarak da donanım parçalarında alınabilecek bir bilgisayar haline geldiğini görebileceksiniz. Birazdan bütün teknik incelemelerini resmi sitelerinde yapacağız. Bazen de resmi sitelerin dışında da kendi Gemik Gentere'nin sitesinde bakacağız. Hemen teknik özelliklerine başından bakalım. Intel'in i5 11. nesil işlemcisini kullanıyor. Asus TUF 3060 bir ekran kartı var üzerindeki. Bu çok iyi bir ekran kartı. 16 GB RAM görülmekte ve 500 GB'lık da M.2 SSD hard disk'ten meydana gelmektedir. Tek tek bütün parçaları hemen hızlı bir şekilde bakalım. Intel işlemciden başlayalım arkadaşlar. Resmi sitesine girdiğimiz zaman Intel Core i5 11400 işlemcisi 11. nesil olduğunu zaten sizlere söylemiştik. 2021'in birinci çeyreğinde çıkmış. 14 nanometrelik bir yarı iletken teknolojisini kullanıyor. 6 çekirdekli 12 iş parçacığı var. Temelde 2.6 GHz'den 4.4 GHz'e kadar turbo yapılabilmektedir. Ön bellek olarak ise 12 MB'lık bir ön belleği görülmektedir. Veri yolu ise 8 GB transfer bölü saniye olarak geçmektedir. 65 Watt'lık bir TTP değerini görmektesiniz arkadaşlar. Bellek olarak ise maksimum 128 GB'lık ve DDR4 3200 MHz'lik standart olarak görülmektedir. Bir desteği görülmekte ve 2 tane de bellek kanalı desteğini görüyoruz arkadaşlar. Maksimum bellek band genişliği ise 50 Gbps olarak geçmektedir. Bu da çok iyi bir olaydır. İşlemcinin üzerinde ise bir grafik kartı mevcut. Bu da Intel'in Ultra HD Grafik 730'u kullanıyor ki bu çok iyi bir işlemci. Ekran kartı işlemcisi haline gelmektedir. Bu da 350 MHz'den 1.3 GHz'e kadar çıkabilmektedir ve 64 GB'lık bir grafik maksimum desteği görülmektedir arkadaşlar. Ve 4K desteğini sizler de görüyorsunuz 60 Hz'lik. Dostlar, 11. nesil Intel'in yeni amiral gemisi olarak geçebiliyor ki öyle zaten. Eğer ki bu tarz bir oyuncu bilgisayarda ayrıyetten alacak iseniz bu işlemcide mutlaka bakmanızı tavsiye ederiz ki çok iyi bir işlemci olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Zaten sizler de teknik özelliklerinden sizlere söylediğimiz kadarıyla öğrendiniz. Yani daha ayrıntılarına girmek istemiyoruz ancak şunu söyleyebiliyoruz. Bunu kaçırmayın. Sıradaki parçamız Asus TUF Gaming B560M Plus Wi-Fi'li bir anakart arkadaşlar. Bu da overclock'la 5 GHz'e kadar çıkabiliyormuş. Biz yine kendi resmi sitesinden bakacağız. Öncelikle anakartımızda neler varmış? Bu çok önemli bir unsur. Yan tarafına baktığımız zaman arkadaşlar, yani kasanın arka tarafında olacak şekilde kendine özgü bir panel zaten monte edilmiş. Kasaların arkasındaki o plastik ya da o metalimsi parçayı takmanıza gerek yok. 4 tane USB 2.0 görünmektedir. En üstten başlıyoruz. Bir tane DisplayPort, bir tane HDMI görünüyor. Yine bir tane USB 3.2 birinci jenerasyon Type-C bir bağlantı var ve 2 tane de USB 3.2 birinci jenerasyon USB bağlantılar görmektesiniz. Aynı zamanda bir aşağıdan devam ediyoruz. 2 tane USB 3.2 ikinci jenerasyon bağlantı var ve 2.5 gigabitlik bir Ethernet soketi de mevcut. Anakartımızda en çok sevdiğim özellik ise Wi-Fi 6'nın desteği olmasıdır ki bu çok iyi bir değerdir arkadaşlar. Zaten piyasadaki şu anda en çok kullanılan ve en üst Wi-Fi değeridir. 5x'lik bir ses kartı görmektedir. Bilginiz olsun, yani ses hoparlör çıkışı, mikrofon girişi, line in gibi vesaire bağlantılar olan bir ses kartı da mevcut arkadaşlar. PCI Express 4.0 X16 bağlantısını şuradan görüyorsunuz. Aynı zamanda M.2 Q Latch dediğimiz, yani anahtar dediğimiz bir olayımız var. Bu ise M.2 hard diskimizi dilersek biz vida kullanmadan, herhangi bir vida veya tornavida kullanmadan sadece bir elimize, tırnağımıza plastiği çevirip tutturabiliyoruz ki bu artık yeni anakartlarda gelecek ve gelen bir özelliktir. Bir sonraki özellik ise PCI Express 3.0 görmekte şu aşağıda ve onun altında ise yine 3.0 X16 görünüyor. Bu maksimum olarak 4X olarak da desteğini vermektedir. Diğer tarafa gelelim arkadaşlar. Aura RGB başlık görünebiliyor hemen şurada. Onun yanında ise adreslenebilir ikinci jenerasyon yine
RGB bir soketi de mevcuttur. 4 tane RAM soketi var. Bu da DDR4 teknolojisini kullanmakta. Intel'in işlemcisini desteğini sağlayan bir LGA 1200 soketi mevcuttur. Bir aşağıda ise ön panele giden USB 3.2 birinci jenerasyon 2 tane soketi görmektedir. Onun altında ise soğutucusu olan M2 desteği olan ve 4x'lik PCI Express 4.0 bir modüler buraya arkadaşlar koymuşlar. Hemen aşağısında ise M2 4x dual modlu bir M2 soketi görülmekte. Onun altında ise 6 tane SATA 6 GB per saniyelik hard disk bağlantı yuvaları mevcuttur. Yani toplam 6 tane hard disk takabiliyormuşuz. Chipsetinde ise B560 Yonga yani Intel'inkini kullanıyor arkadaşlar. Bir altta ise tabii ki benim sevdiğim ve güzel bir özellik olan Thunderbolt başlığı buraya koymuş arkadaşlar. Onun aşağısında ise yine adreslenebilir ikinci jenerasyon başlık var. Yani yine Aura RGB başlık var. Toplamda 4 tane Aura başlıkları görünüyorsunuz. Yani bu demek oluyor ki içerisinde disco gibi ışıklandırmalar kasanıza yapabiliyorsunuz. Anakartımızın teknik özelliklerine gelelim. Hızlı bir şekilde öncelikle size şunu söylemek istiyorum. Bu anakartımız Windows 11'i destekliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun, zaten önümüzdeki yıl muhtemelen çıkacaktır. Piyasaya çıktığı zaman da siz hiçbir tereddütte kapılmadan ya da herhangi bir parça taktırmadan Windows 11'i rahatlıkla kullanabileceksiniz bu anakart sayesinde. Bir özellik ise Bluetooth 5.0'ı da bu anakartta üzerinde gelmektedir. Sıradaki parçamız ekran kartı. Zaten bu ekran kartı için bile bu bilgisayar alınabilir arkadaşlar. Çünkü fiyatı 8.500 liralık bir fiyat görmekte. Zaten kasamızın kendisi 13.200 liralık bir fiyat var ki zaten edecek bir fiyat açıkçası. Çok da iyi bir ekran kartı. Asus TUF'ın RTX 3060 overclock 12 GB'lık ve GDDR6 teknolojisini kullanıyor ve 192 bitlik bir ekran kartı. 3 fanlı bir ekran kartı sizin de gördüğünüz gibi. Hemen şöyle aşağı doğru inelim. 3 yıl garantisi olduğunu şuradan görebiliyorsunuz. 15 GB per saniyelik grafik bellek hızını ulaşmış durumdadır. Ve tabii ki buradaki CUDA değerimiz ise 3584 ki bu render yapacak arkadaşları yakından ilgilendiren bir teknoloji arkadaşlar. Ekran kartımızın resmi sitesine girdiğimiz zaman size sadece şunu göstermek istiyorum. Dış taraftaki yani arka taraftaki bağlantılarda DisplayPort, HDMI, Display. Toplamda 3 tane Display, 2 tane de HDMI bağlantısı var. Bu da çok iyi bir değere tekamül etmektedir. Ekran kartımızın yine resmi sitesinde teknik özelliklerine bir bakalım arkadaşlar. Nelermiş? Overclock modda 1882 MHz'miş ve Gaming modda ise 1852 MHz ki bu tabii ki BOS hızları arkadaşlar. CUDA değerini sizlere zaten söylemiştim. Bellek hızlarını ve arayüzlerini söylemiştim. Maksimum çözünürlük desteği ise 7680'e 4320 çözünürlüğü destekliyormuş. Arayüz olarak zaten sizlere bunlardan bahsettim. Maksimum 4 tane görüntüyü alabiliyormuşuz arkadaşlar. Ve tabii ki aksesuarlar ve tabii ki sertifikalar da meydana geliyor. 750 Watt'lık bize bir güç kaynağı öneriyormuş dostlar. Bizim güç kaynağımıza birazdan değineceğiz. Ve tabii ki bağlantı olarak da 8 pinlik bir güç kaynağı bağlantısından meydana gelmektedir. Şimdi herkesin merak ettiği ya da merak ediyor musunuz ama ben yine de değinmek istiyorum. Ekran kartı fiyatlarının düştüğünü gördünüz değil mi? Daha önce bu ekran kartının fiyatı 30-40 bin lira civarlarındaydı. Sebebi ise artık mining tarafında fazla bir gelir olmadığı ve tabii ki düşüşe girdiğinden dolayı herkes artık ekran kartlarını ya satışa çıkartıyor ya da artık piyasada olan ekran kartları da satılmıyor. Çünkü dediğim gibi fiyatlar da o yüzden de birbirine düz orantı olarak da düşmeye devam ediyor. Bundan sonra daha da düşer mi? Tabii ki o yani bileceğimiz bir unsur değil. Ancak düşerse de tabii ki iyi olur. Herkes rahatlıkla ekran kartlarını yenileyebilir. Yeni ekran kartları alabilirler. Yeni bilgisayar toplayacak arkadaşlar da güzel. Daha üstün ekran kartlarına sahip olabilirler. Hemen sırasıyla devam edelim diğer parçalarımıza. Bir sonraki parçamız RAM arkadaşlar. HyperX'in 8 GB'lık Fury RGB'li 3.2 GHz'lik ve gecikme değeri 16 olan DDR4 teknolojili single bir RAM olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabii ki bizim sistemimiz hemen aşağı doğru inelim.
2 tane 8'i kullanıyor arkadaşlar. Toplamda 16. Ben sadece buradan resmi sitesinden sizlere göstereceğim. İlk başta tabii ki Gaming GTR'den bir bakmak istedim. Gaming GTR'deki teknik özelliklerine girmeden önce bu RAM'i ayrıca aramak istiyorsanız şuradaki kod üzerinden aramanızı öneriyoruz arkadaşlar. 3.2 GHz olduğunu söylemiştik, DDR4 ve soğutuculu bir RAM arkadaşlar. Ben bir de resmi sitesine girdim. HyperX, yani Kings'in kendi sitesine, RGB'li bir RAM olduğu için de burada biraz demo yapmışlar. Bu sizin istediğinize unsur, bütün her şeyinize cevap verecek RGB'li, yana söner bir güzel RAM arkadaşlar. Soğutucu olduğunu zaten söylemiştim ve gökkuşağı da burada görünüyor. Benim de çok hoşuma gidiyor. Tabii ki bu markada çok güçlü bir marka olduğunu da eklemek istiyorum. Bir sonraki parçamız depolama birimi Kingston'ın 500 GB'lık A2000 diye geçen NVMe M2 SSD bir hard diski. 2200 MB'a 2000 MB okuma ve yazma hızlarına sahip arkadaşlar. Ben şöyle bir baktığımız zaman M2 ve 500 GB'lık olduklarını görüyorsunuz. Aşağıda rastgele okuma hızını 180.000 IOPS olarak, yani dosya giriş ve çıkış sayısı olarak burada adlandırmış. Şimdi ben şuradan da sizlere şunu söylemek istiyorum. Resmi sitesinden girelim ve buradan teknik özelliklerine girmek istiyorum. Göstermek istediğim bir unsur var arkadaşlar. Burada arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. 500 GB olan bu hard diskimiz tam 350 TB'lık bir ömre sahip, bilginiz olsun. Yani bunların da bir ömrü var açıkçası bu SSD hard disklerde, buna değinmek istedim. Ve tabii ki bütün parçaların bir araya getirdiğimiz kasamız Asus TUF'ın Gaming GT301 RGB'li temperli bir kasa arkadaşlar. Bu çok yoğun kullanılan ve çok tercih edilen bir kasa olduğunu söyleyebiliriz. Kasamıza hemen şöyle hızlıca bir bakalım. Sağdan, soldan, önden, arkadan baktığımız zaman geniş, güzel bir kasa olduğunu söyleyebiliriz ve sağlam da bir yapısı olduğu var. Arkada bir tane normal bir fan, önde de 3 tane egzoz fan, pardon, önde de 3 tane RGB fan var. Şu taraftan görünüyor arkadaşlar. Bir tanesi aşağıda kalmış. Kasamız dediğim gibi şurada power supply bağlantısı var. İyi bir kasa. Hemen şöyle aşağı doğru indiğimiz zaman da hemen teknik özelliklerine bakalım. 2 tane 3.5'luk, 4 tane de 2.5 inçlik aynı anda hard disk bağlayabiliyormuşuz. Genişleme yuvası olarak 7 taneymiş. Fan yuvaları vesaireleri, burada sayıları var. Bir tane 120'lik demiştik. Arkada egzoz, 3 tane de önde var arkadaşlar. Bu da adreslenebilir RGB fana varmış. Bir de fan yuva sayısı ekstradan buradan sayılarda mevcut. Buraya radyatör sayılarında bizlere ve ölçülerde koymuşlar arkadaşlar. Kasamızın resmi sitesine, yani Asus'un resmi sitesine girelim ve buradan da bir şey göstermek istiyorum. Burada kasamızın üst tarafındaki bağlantılarda 2 tane USB power tuşu, RGB buton tuşu, reset ve combo kulaklık ve mikrofon girişi mevcut. Buradaki RGB bizim anakartımıza, buna ihtiyacımız yok. Ancak eğer ki böyle bir kasa ayrıca alacaksanız ve anakartınıza RGB desteği yok ise de bu tuş sayesinde RGB'nizi düğmeye bastıkça renklerini değiştirebiliyorsunuz. Bunu sadece bir dipnot olarak söylemek istedim. Ve en son parça ve benim de sürekli tekrarladığım, videolarımda söylediğim, en önem verdiğim power supply'miz 550 wattlık artı 80 plus'lık bronz bir power supply kullanmışlar. Yine Asus'un bir power supply arkadaşlar. Şuradaki model numarasından da bulabilirsiniz internetten, eğer ki siz ayrıyetten kendi bilgisayarınıza almak istiyorsanız. Resmi sitesinden teknik özellikleri tıklayalım ve buradan power supply'ımızı daha teknik olarak, özellikle buradaki koruma özelliklerini buradan görebiliyorsunuz ki 6 tane koruma var. İşte kısa devre koruması, yüksek akım koruması, yüksek voltaj koruması, düşük voltaj koruması gibi değerler de burada yer almaktadır ki bu çok sağlam bir değer. Artı 80 bronzluk dediğimiz olay ise arkadaşlar %85 değerinde bir verimlilik söz konusudur. Burada tehlikeli maddeler dediğimiz olay ise RoHS dediğimiz şey. Bu bir sertifika arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bu parçalar yarı iletkenler bir kimyasal maddelerde meydana geldiği için de çevreye zarar verme konusunda bu sertifika Asus tarafından alınmış ki bu da olabildiğince minimize etmiş bir tehlikeli maddelere karşı koruma yapmış olduğu anlamına
gelmektedir. Burada maksimum yükler mevcut. 25 amper, 20 amper gibi değerleri karşımıza çıkartmışlar. Kombine yük olarak ise 120 watt, 120 watt işte 459.6 watt, 9.6 watt, 15 wattlık bir şey var. Toplam çıktı olaraksa 550 watt'a tekamül etmektedir arkadaşlar. Bunların hepsi her bir soketten çıkan wattı yani amper ve voltaj çarpımı. Bu da toplamı tekamül etmektedir. Burada tabii ki dikkat ettiğinizi bilmiyorum ama bizim ekran kartının önerdiği, hemen şöyle bir geleceğim arkadaşlar. Hemen aşağı doğru indiğimiz zaman 750 wattlık ekran kartı bir güç kaynağı öneriyormuş bizde. Ancak bizim buradaki 550 wattlık. Bu bizi olumsuz yönde etkiler mi? Şu yönde etkileyebilir. Çok yoğun ve yüksek FPS çözünürlüklerle özellikle 4K'yı ya da daha üstü değerleri zorluyorsanız, bu tip şeylerde, bu bilgisayarlarda çok yoğun bir edit ve render yapıyor iseniz bu tabii ki ileriye dönük olarak sizin performansınızı maksimumuza getirmeyebilir. Bilginiz olsun. Bir de bunu %85 olarak düşünün. Yani bunun %15'ini atın arkadaşlar buradan. Bu değerimizi bir 500 Watt'a tekamül etmektedir. Yani power supply'ı biraz daha yüksek tutsalarmış bence daha iyi olurmuş. Ancak siz standart bir oyuncuysanız yani böyle bir ekstrem durumlara girmiyor iseniz, sadece ben oyun oynuyorum, işte müzik dinliyorum gibi şeyler yapıyorsanız bu zaten çok da önemli değil sizin için buradaki düşük olması, bilginiz olsun. Bu düşük bir değer değil, sadece ekran kartının besleme tarafında dediğim gibi tam örtüşmediği anlamına gelmektedir. Çünkü biz hep öneriler nereden gidiyoruz? Bilginiz olsun. Değerli dostlar, ben elimden geldiği kadar sizlere elinizdeki paralarla optimize olacak sizlere sistemler önermeye çalışıyoruz. Bu da benim özellikle seçtiğim bir sistem. Girdim, bir baktım, bu sistem daha güzel bir sistem olduğunu anlamına gelmektedir. Özellikle ekran kartının fiyatına tekamül edip de bu sistemi 13.000 küsür civarı aldığınız zaman inanır mısınız? İçindeki her şey, özellikle işlemci 11. nesil, anakart ki çok sağlam bir anakart. Ekran kartına zaten bir şey söylemiyorum. 16 GB'lık bir RAM var üzerinde. 500 GB'lık bir M2 üzerinde görülmekte hard disk olarak. Ve yani dolayısıyla bu sistem tam sizlere uygun bir sistem olabilir arkadaşlar. Umarım güzel de bir video olmuştur. Beğendiyseniz ve buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Teknolog olarak kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.